Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. İbrahim Efendimizin doğumuna doğru gidiyoruz. Elbette Nemrut'tan bahsediyor olacağız ama Nemrut'un krallığına varmadan evvel Sümerlerin milli bölünmesi sonrasında tarihsel süreçte bu bölgede kurulmuş pek çok medeniyetten tarihçiler bahsediyorlar. Elbette bunlar kuruldular ama böyle bir anda değil. Nasıl ki Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasına da gittiğimizde bizler aşağı yukarı 1200'lü yıllar, 1200'lü yılların sonlarından bahsediyorsak da ondan önceki toplulukların, birliklerin kendi aralarındaki bölünme, ayrışma ve birleşme süreçleri uzun bir müddet aldığı gibi Sümerlilerden sonra ve Sümerlerin de dahil olduğu dönemin içinde sonlarına doğru Akkadlardan, Babil bölgesinden, Asur medeniyetinden bahsediyoruz. Ancak bu medeniyetlerin böyle bir anda kurulmayacağını da bilmek lazım. Bu dağılma ve birleşme süreçlerinde aralarda geçen fetret dönemlerine elinde tutan başka medeniyetler ya da o kurulacak Asur medeniyetinin temel taşları var. Dolayısıyla o temel taşlara gideceğiz elbette, Nemrut'tan bahsedeceğiz ama arada önemli bir meseleden bahsediyor olacağız bugün Allah izin verirse. Zira Hz. İbrahim Efendimizin babasının ehli küfür olduğu, kafir olduğunun beyan edildiği pek çok kaynak onun isminin Azer olduğu şeklinde ifadeler söz konusu. Dolayısıyla bu ifadeleri toparlamak ve değerlendirmek gerekiyor çünkü bizim tarih bilincimizin yapısal taşlarında medeniyetler tarihine artık el atma vakti geldi. Siyer-i Nebi'de bölüm bölüm ele alıyoruz. Elbette ki sizler bunu nereden biliyorsunuz ya da nereden alıyorsunuz diye sualler var. Allah nasip ederse Siyer-i Nebi'nin 1. cildine ait olan sorularınız bitmek üzere zannımca. O sorularınızı bir araya getirdiğimizde onların içinde ilk başta bu sorunuzu cevaplandırıyor olacağız. Dolayısıyla bölgesel tarihi anlayışımızda İbrani yani Beni İsrail kökeninin varlığı ve bu kökenin bizim tarih bilincimize olan etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Tabir caizse Orta Doğu coğrafyasının tarihsel sürecini tarih kitaplarında kendilerinin istekleri ve talepleriyle süreç içerisinde değişkenliğe uğratan Beni İsrail, kendi tarihini doğrulayabilmek ve İslam tarihini lekeleyebilmek adına pek çok ince noktada ince dokunuşlar yapmıştır. Bu dokunuşlara ait olan bilgileri de inşallah sorunuzu cevaplandırırken soru özel bölümü yaptığımızda onları beyan ediyor olacağız. Bir diğer taraftan da bu ve buna benzer meselelerin medeniyetler tarihi açısından ele alınacağı inşallah bu Siyer-i Nebi devam ederken aralarda bulduğumuz zaman dilimleri olursa eğer oralarda da ayrıca ifade etmeye gayret ediyor olacağız. Çünkü sizden gelen sorular bizim için çok kıymetli. Sizin sorularınızla beraber Siyer-i Nebimizin çerçevesinden çıkmadan başka noktalarda o sorularınızı cevaplandırabilecek ek dersler ve programlar yapmaya gayret ediyoruz. Bu problemlerden en büyüklerinden bir tanesi Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hz. Adem Efendimiz'den Nur-u Muhammedi devam ederken tarihsel süreç içerisinde hiçbir atasının asla ve katiyetle küfre düşmediğini, Rabbini reddetmediğini ve Rabbinin birliğine inandığını, hiçbir puta tapmadığını kabul etmiş ve bu kabulün yanında da bunu mantıki, akli ve süreç içerisindeki değerlerle tarih boyunca bütün İslam uleması birlik halinde bunu ifade etmişlerdir ki gerçekten de bunun böyle olduğuna iman ediyoruz. Ancak burada Hz. İbrahim Efendimizin babası olan diye tabir edilen Azer'in Kur'an-ı Kerim'deki beyanatıyla da baba olarak tabir edilmesi ne yazık ki Hz. İbrahim Efendimiz'den önceki Nur-u Muhammedi'nin taşıyıcısı olduğu zannedilen Azer'in de küfür babında olunca İslam dünyasının terminolojik yapısındaki bir kırılım Beni İsrail tarafından Avrupa'da ve Afrika'da çokça kullanılmıştır. Afrika'nın Hristiyanlaştırılma sürecinde hadi bakalım söyle şimdi Hz. İbrahim'in babası Azer puta tapmıyor muydu? Evet size yıllar boyunca Peygamber aleyhissalatü vesselamın atalarının puta tapmadığı söylenmedi mi sorusuna karşılık da evet diyenler burada aklım karıştı diyerek
Elbette ki Rabbül Alemin'in bir imtihanın neticesinde pek çok insanın Allah korusun dinden çıkmasına veya din değiştirmesine, aklının karışmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla bugün biraz da bunu düzeltiyor olacağız. Çünkü Tarihi Taberi'de Azer'in Nemrud'un veziri olarak görev yaptığı ifade ediliyor. Birinci konuyu şuradan başlatmak gerekiyor. Nemrud'un yaşadığı dönemdeki vezirlik mefhumu bugün Osmanlı Devleti çerçevesinde baktığınız gibi bir süreç değil. O dönemdeki medeniyet kurgusunda vezir dediğiniz yapı biraz daha uç beyi kavramında ele alınmak zorunda. Zira devletlerin genel anlamda sınırları belirlenmemiş ve uzak yönetim biçimlerini sürekli uç beyleri üzerinden gerçekleştiriyor olmaları, bölge valiliklerine veya bölgenin yönetiminde söz sahibi olan insanlara vezir denildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bugünkü Osmanlı devlet sistemine baktığımızda gördüğümüz padişahın bütün yetkilerini neredeyse üzerinde taşıyan kişiye vezir diye derken bunun devlet yönetim mekanizmalarının gelişimiyle bu hale geldiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla eski medeniyetlerde vezir dediğimiz şey bugünkü anlayacağımız manasıyla bölgesel valilikler ya da bölgesinde etkili olan aşiret, grupların liderleri olarak ifade edilir. Dolayısıyla Nemrud'un devlet kurma sürecine giderken bizler toplamda 21 tane veziri olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla Nemrud'un veziri diye tabir edilen Azer'in de kendi bölgesinde atasından gelmiş olan etkinlikle bunu yönettiğini söylememiz lazım. Buradaki İbrani etkisini doğru bir şekilde anlatmak için Tevrat'taki önemli bir alanı sizlere ifade etmemiz lazım. Tevrat'ta geçen Sam'dan Avram'a bölümünün 27. bölümünden itibaren Terah soyunun öyküsü anlatılıyor. Terah, Tevrat'ın muharref şeklinde Azer'in adı olarak geçer. Terah, Avram, Nahor ve Haran'ın babası olarak geçiyor ve Haran'ın Lut adında bir oğlu oluyor. Haran, babası Terah henüz sağken doğduğu ülkede Keldanilerin Ur kentinde öldüğünü beyan ederken, Terah henüz sağken Keldanilerin Ur kentinde öldüğünü iddia ederken 31. noktada Terah oğlu Avram'ı, Haran'ın oğlu olan torunu Lut'u ve Avram'ın karısı olan gelini Sara'yı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Keldanilerin kenti Ur'dan ayrıldılar. Haran'a gidip oraya yerleştiler diyor ve Terah'ın 205 yıl yaşadıktan sonra Haran'da öldüğünü beyan ediyorlar. Birinci mesele, Haran'ın şu andaki mevcut adına da baktığımız zaman Haran bölgesinden gitmiş olan bir zatın vezirken bunu niye yaptığı büyük bir soru işaretidir. Dolayısıyla Tevrat'ın 26.dan 32.ye kadar gelen muharref paragraflarında zaten Terah yani Azar'ın, Azer olarak adlandırılanın yapısını, buradan geçiş sürecinin doğru bir şekilde anlatılmadığını ve soru işaretleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Bizler Allah nasip ederse bu soru işaretleriyle Keldanilerin Ur kentinden ayrılamayacaklarını, zaten Azer'in de Keldani olamayacağını delillendiriyor olacağız. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Azer'in Tevrat'ta anlatılan unsuru bizim İslam kaynaklarında beyan edilmiş. Ancak Azer'in putperestliğin yanında İbrani kökeninde hiçbir kardeşinin olmaması, Hz. İbrahim dahil onların putperestliğiyle adlandırılıyor olması mümkün görülmüyor. Şimdi gelelim işin doğru kısmına. İbrani literatüründe geçen Azer'den doğduğu iddia edilen 4 isim var. Bunlar Sara, İbrahim, Hegar ve Haran. Şimdi Haran'la İbrahim'in kardeş olabilmesi tarihsel süreç açısından mümkün değil. Dolayısıyla Haran'ın aslında Terah'ın kardeşi olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani İbraniler burada Terah'ın kardeşi olan Haran'ı bir alt kademeye indirerek İbrahim'i Azer'in oğlu olarak gösterme süreçleri var. Dolayısıyla buradaki temel hatayı şu şekilde düzeltiyor ve bu İbrani silsilesini bir başka derse saklıyor olacağız. Zira Harran'ın gerçek ismi Muharran anlamındadır. Ve her ikisinin de aslında isimleri sıfatlarıdır. Bugün Ebu Cehil diye tabir edip böyle tarihe kazınmış gibi. Neden böyle? Çünkü Terah'ın Kürtçesi karanlığı, Tari'den gelen eski köken Kürtçesinde
karanlık anlamındadır. Kari kökeni ise aydınlık olan Rani kökeninin değişmiş halidir. Dolayısıyla Kürtçe'de birisi aydınlık birisi karanlık olarak adlandırılmış. Terah'la Muharran'ın asıl ismi Muharran'dır. Harran sonrasında Musu kalkıp Harran olarak bugüne kalmış. Hz. İbrahim Efendimizin gerçek ve kadim adı olarak, babası olarak geçmektedir. Dolayısıyla İbranilerden kalmış olan bu köken itibariyle aslında Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın Nur-u Muhammedisinin Azer yani İbranice'de geçen Terah üzerinden değil Harran, Muharran'dan Hz. İbrahim Efendimiz'e geçtiğini beyan ediyor olabileceğiz. Çünkü dediğim gibi apayrı bir derste ifade etmemiz lazım. Azer, Kur'an-ı Kerim'deki eb kelimesinin de literatür manasıyla amcasıdır. Gerçek babası Muharran'dır ki bu da Hz. İbrahim Efendimizin babasının adıyla anılan toprakların adının orada kalıyor olmasıdır. Yani eğer Azer kelimesi muteber olarak Hz. İbrahim'in babası olarak anılıyor olsaydı bizim Güneydoğu coğrafyasında bu isme tabi olmuş belli noktaları görüyor olmamız lazımdı. Halbuki Harran ismini görüyoruz. Peki Terah gibi bir dede varken veya her an eğer Terah'ın çocuğuyken İbrahim'le aynı dönemde yaşama ihtimali tarihsel süreçte de İbrani kökeninde de çok mantıklı görülmüyorken onun adının böyle bir toprağa veriliyor olması Hz. İbrahim Efendimizin babasının Muharran olduğunu bizlere gösterir. Efendim bugün Hz. İbrahim Efendimizin babasının Muharran, amcasının Azer olduğunu mantıki deliller ve İbranilerin veya İsrailiyat etkisiyle tarih bilincimize yanlışları ve yalanları sokmaya gayret edenleri bir kez daha belirtmiş olduk. Yarın Allah nasip ederse Nemrud'un krallığından bahsediyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.